Bu videoda The Devil's Bath 2024 filmini herhangi bir yorumu öne almadan baştan sona kronolojik ve sahne sahne anlatacağız. Film ilerledikçe yaşanan olayları adım adım takip edecek, Agnes'in yaşadığı dönüşümü tüm ayrıntılarıyla ele alacak ve finalde bu hikayenin neden bu kadar rahatsız edici bir etki bıraktığını konuşacağız. Hikaye, 18. yüzyıl Avusturya'sında, dağlarla çevrili, dış dünyadan neredeyse tamamen kopmuş bir kırsal bölgede başlar. Bu coğrafya sadece fiziksel olarak izole değildir. Düşünce yapısı, inanç sistemi ve sosyal düzende dış dünyaya kapalıdır. Agnes, yeni evlendiği eşi Wolf'un yaşadığı köye gelin olarak gelir. Daha köye adım attığı ilk anda buranın soğuk ve kapalı yapısı hissedilir. İnsanlar az konuşur, yüzler ifadesizdir ve herkes birbirini sessizce izler. Agnes, daha ilk gününden itibaren bu köyde kendini bir yabancı gibi hisseder. Agnes'in eve yerleşmesiyle birlikte günlük hayat başlar. Sabahın çok erken saatlerinde kalkılır, ev işleri yapılır, hayvanlarla ilgilenilir ve tarlada çalışılır. Bu ağır tempo, Agnes'in bedenini kısa sürede yorar. Ancak asıl yorgunluk zihinseldir. Evde bile rahat değildir. Kayınvalidesinin bakışları, komşuların sessiz gözlemleri ve köyün katı kuralları onun üzerinde sürekli bir baskı oluşturur. Agnes ne yaparsa yapsın yeterli olmadığını hisseder. Evlilik, Agnes için bir sığınak olmaktan çok uzaktır. Wolf içine kapanık, duygularını ifade edemeyen ve Agnes'e karşı mesafeli bir adamdır. Agnes onunla konuşmaya, yakınlaşmaya çalıştıkça karşılık alamaz. Aralarındaki ilişki uzun sessizlikler ve söylenmeyen cümleler üzerine kuruludur. Evlilikte cinsellik neredeyse hiç yok gibidir ve olduğunda da utanç ve suçluluk duygusuyla gölgelenir. Agnes, bu durum yüzünden kendini eksik ve hatalı hissetmeye başlar. Günler geçtikçe Agnes'in ruh hali bozulmaya başlar. Geceleri uyuyamaz, sık sık ter içinde kabuslarla uyanır. Sabahları yataktan kalkmakta zorlanır, gün boyu halsizdir. Yemek yemeyi reddettiği, saatlerce boş boş oturduğu sahneler giderek artar. Kamera, Agnes'in yüzündeki donuk ifadeyi ve giderek silinen hayat enerjisini uzun uzun izletir. Agnes yaşadıklarını dile getirmeye çalıştığında, çevresinden aldığı tek cevap daha fazla dua etmesidir. Kiliseye yönlendirilir. Rahip, Agnes'in anlattıklarını bir rahatsızlık olarak değil, bir inanç zayıflığı olarak görür. Ona sabırlı olmasını, kaderine boyun eğmesini ve Tanrı'nın onu sınadığına inanmasını söyler. Agnes bu konuşmalardan sonra kendini daha da suçlu hisseder. Çünkü mutsuz olmak bile bu dünyada bir günah gibidir. Film, Agnes'in kilisede uzun süre diz çöküp dua ettiği sahnelere defalarca geri döner. Bu sahnelerde zaman adeta ağırlaşır. Agnes'in dizlerinin titrediği, nefesinin daraldığı ve gözlerinin dolduğu anlar uzun sessizliklerle verilir. Dua etmek, Agnes için bir rahatlama değil, bitmeyen bir ceza haline gelir. Köydeki kadınlar Agnes'i uzaktan izler. Onun sessizliği, içine kapanıklığı ve mutsuzluğu dikkat çeker. Fısıltılar başlar. Agnes'in yeterince güçlü olmadığı, evliliğini beceremediği konuşulur. Bu fısıltılar zamanla açık bir dışlamaya dönüşür. Agnes artık yalnızca yalnız değildir. Aynı zamanda sorunlu ve tehlikeli biri olarak görülmeye başlanır. Filmin en rahatsız edici tekrar eden sahnelerinden biri banyodur. Agnes belirli aralıklarla yıkanmaya zorlanır. Ancak bu yıkanma temizlikten çok bir arınma ve denetim ritüelidir. Çoğu zaman gözetim altındadır. Bedeninin ona ait olmadığı bu sahnelerde açıkça hissettirilir. Agnes'in yüzündeki utanç ve çaresizlik, filmin en ağır anlarından biridir. Zamanla Agnes konuşmamaya başlar. Duygularını içine gömer. Kamera, onun gündelik hayat içindeki küçük kopuşlarını yakalar.
boşluğa dalan bakışlar, titreyen eller, ani ağlama krizleri, donup kalan anlar. Film bu süreci aceleye getirmez. Agnes'in zihinsel çöküşünü adım adım, neredeyse belgesel sabrıyla izletir. Bu sırada film, köyde dolaşan karanlık hikayeleri yavaş yavaş anlatmaya başlar. Geçmişte yaşanmış infazlardan söz edilir. Özellikle çocuklarını öldüren kadınların hikayeleri dikkat çeker. Bu kadınların işledikleri suçtan sonra tövbe ettikleri ve idam edilseler bile ruhlarının kurtulduğuna inanıldığı anlatılır. Bu anlatılar ilk başta arka planda geçer. Ancak Agnes'in zihninde giderek daha fazla yer kaplamaya başlar. Aynı inanç sistemine göre intihar kesin olarak cehenneme gitmek demektir. Agnes yaşamak istemez hale gelmiştir. Fakat sonsuz lanetlenme korkusu onu durdurur. Bu iki düşünce arasında sıkışıp kalan Agnes için ölüm bile başlı başına bir korkuya dönüşür. Agnes'in iç dünyasında büyük bir çatışma başlar. Bir yanda yaşama isteğini tamamen kaybetmiş bir kadın vardır. Diğer yanda Tanrı korkusuyla şekillenmiş bir bilinç. Film, Agnes'in bu iç çatışmasını uzun sessizliklerle, tekrarlanan gündelik sahnelerle ve ağır bir tempoyla verir. Zaman ilerledikçe Agnes'in zihninde tek bir düşünce yavaş yavaş netleşmeye başlar. Agnes artık duyduğu hikayelere takıntılı hale gelir. Cinayet işleyip tövbe eden kadınları düşünür. Onların son anlarını, dar ağacına yürüyüşlerini ve tövbe edişlerini hayal eder. Film bu noktada Agnes'in zihninin nasıl bir mantık kurduğunu açıkça gösterir. Bu ani bir delilik değildir. İnşa edilen, beslenen ve kök salan bir düşüncedir. Ve filmin en sarsıcı bölümüne gelinir. Agnes, bu inanç doğrultusunda korkunç bir karar verir. Bir çocuğu öldürür. Sahne son derece sakin ve sessizdir. Ne dramatik bir müzik vardır, ne de hızlı bir kurgu. Agnes'in yüzünde öfke ya da panik yoktur. Sadece boşluk vardır. Yaptığı şey onun gözünde bir günah değil, bir kurtuluş yoludur. Cinayetin hemen ardından Agnes saklanmaz, kaçmaz. Gidip her şeyi itiraf eder. Yakalanır ve yargılanır. Bu süreçte Agnes şaşırtıcı derecede sakindir. Çünkü artık Tanrı tarafından affedileceğine inanmaktadır. İdam cezasına çarptırıldığında bile yüzünde bir korku görülmez. Aksine, sanki uzun süredir beklediği bir sona ulaşmıştır. İdam sahnesi, filmin en ağır anlarından biridir. Kamera bu anı uzatmaz, dramatize etmez. Agnes, sessizce kaderini kabul eder. Seyirciye hiçbir rahatlama sunulmaz. Sadece derin ve rahatsız edici bir sessizlik kalır. Finalde çok net bir gerçek ortaya çıkar. Agnes, şeytan tarafından ele geçirilmemiştir. Onu yönlendiren bir iblis yoktur. Agnes'i bu noktaya getiren şey, içinde yaşadığı düzenin kendisidir. Merhameti yok eden, zihinsel acıyı günah olarak damgalayan ve umutsuzluğu suç haline getiren bu sistem, onu adım adım buraya sürüklemiştir. Film sona erdiğinde geriye tek bir soru kalır. Bir insana yaşamanın günah olduğu öğretilirse, ölüm gerçekten bir seçim midir? The Devil's Bath, izleyiciyi korkutmak için değil, uzun süre rahatsız etmek, huzursuz etmek ve düşündürmek için anlatılmış bir hikayedir. Bu videonun sonuna geldik. Sen bu filmi izledikten sonra ne hissettin? Sence Agnes gerçekten bir seçim mi yaptı, yoksa ona başka bir yol hiç bırakılmadı mı? Düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.